Epsiz ve Yardımsız serimizin 17. bölümüne hoş geldiniz dostlar. Gördüğünüz üzere Şaman'la beraber artık sürgün mağarasındayız ve burada kasmaya devam ediyorum. Şu an bir yaklaşık yarım saattir falan kasıyorum. Bir de gözlem yapıyorum bu arada. Daha rahat nasıl kasabilirim falan diye. Çünkü skill'leri yapmakla item dizmek arasında şu an ince bir çizgideyim. Çünkü birkaç item daha yapmam bence gerekiyor. Burada hangi itemleri yapacağım? Mesela kaskımızda 3 blok kırığımız var. O blok bize çok çok önemli. Bir ayrıyetten kaskımıza ok savuşturması getirebiliriz burada. Şu an kasıyor gördüğünüz gibi ama tek tek hani böyle üçüncü slot geldi mi yatıyorum. Şaman olmasına rağmen. Burada ufak tefek bir ayrıntıları yaparsak eğer bu ayrıntıları bence çok güzel kasar. Skill'leri de zaten girersek artık sürgün mağarasının içinden geçeriz gibi bir pozisyona geçeceğiz. Böyle arada bir geliyorum. 5-10 dakikada bir kutsama bitince şamanla da kusluyorum. Bence şu an çok çok iyi ya. Gerçekten hoşuma gitti. Çünkü golemlerde de ilk başta tek tek kasıyorduk. İtemleri yaptıkça orada da seri seri kasmaya başlamıştık hatırlarsanız. Burada da yavaştan itemler artık ya böyle tam istediğim gibi eğer yaparsam gerçekten bence büyülü silahtan bile güzel kasabilir yani. Çünkü ben 3 sezon yani 3 kere 99'a Sura karakteri kastım sıfırdan. Burada da savaşçıyla şu an ilk defa çıkıyorum yani sürgün mağarasına diyebilirim şeytanlarda kasarken. O yüzden yani şu pozisyonda büyülü silah bence dayanırdı. İki tane slot hani. Ama savaşçı da çok seri bir karakter. Ve şu an gerçekten çok eksiği var. Bu eksiklikleri tamamlarsak eğer gerçekten çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Bu serilikten faydalanmamız gerekiyor. Kalkanı %10 şeytanlı bir kalkan alabiliriz. Kostüm başlık alabiliriz. %20 şeytanlı. Ya bizim hasarımız neredeyse 1.800 1.900'e çıkacak arkadaşlar. Bir de kritiğimizi böyle maksimize edersek neredeyse her vuruşumuz 4K'ya falan yaklaşıyor. Böylelikle yani 4 kere vurduk mu slotlar yatacak. Ve bu slotların canı yarıya indi mi arkadaşlar ise 2x vuruş yapıyorlar. Normalde 100.000 vuruyorlarsa canları yarıya indi mi 2K vuruyorlar. Haberiniz olsun. Hani canınızın birden inmesinin sebebi de o aslında. Buradaki okçuların da sersemlik atıyorlar arkadaşlar. Mistiklerle bunlar okçular. Size sürekli sersemlik atarlar. Onlar da zaten sersemlikli kalkan olduğu için bir sıkıntı yok ama bunlara da ok savuşturması mesela fazladan getirebiliriz. Kolyemizde kırığımız vardı %5. Onu tamamlayabiliriz. Oradan da bence bir sıkıntı olmaz. Yani ok savuşturmaları da oradan ayarlarız. Şimdi buradan ilk alacağımız hasılatla bir kostümler ayarlarsak arkadaşlar. Bir başlık ayarlarız %20 şeytanlı. Bir de zırh ayarlarız. Kostüm zırh. Oradan da HP absorbe veya ne bileyim ok savuşturma şey pardon ok. Oklu bir kostüm alırsak baya rahat ederiz yani öyle düşünün. Şu an fiyatlarını bilmiyorum ama yani ilk hasılatla büyük ihtimal alırız. O bize zaten baya bir yetecek yani 7 gün boyunca da kendimize kasmış olacağız. Böylelikle de daha seri kasabileceğiz bence. Bir de sürgün mağarasında çarlarınızın takılmamasını istiyorsanız size zaten bir önceki videolarda göstermiştim arkadaşlar. Slot nasıl hani odadan çıkartılır diye. Onu uygularsanız da zaten istediğiniz gibi odayı şekillendirebiliyorsunuz yani. Burada diyelim 5 tane slot var. Bir tanesini uzağa çekin. 4 tane kalsın gibi. Eğer öyle kasarsanız daha temiz kasarsınız, rahat kasarsınız. Potaya bırakıp kasabilirsiniz yani rahatlıkla. Şimdi satıcıya geldik arkadaşlar. Kastığım slotlar zaten yüksek seviyeli slotlar olduğu için yani aşağıdaki slotlar değil. O yüzden attığı itemler de bu şekilde olacak. Burada kazanç çoktur azdır ona bir şey diyemiyorum. Çünkü biliyorsunuz droplar her gün değişiyor. Bir gün çok iyi drop alırsınız. Bir gün çok kötü drop alırsınız. Ertesi gün çok iyi drop alırsınız. Yani değişken bir drop'u var sürgün mağarasının benim gördüğüm kadarıyla. O yüzden böyle bir 7 saatlik hadi 6-7 saatlik bir farm attım. Bazen iki tane odalı slotlu bir oda vardı oraya bıraktım. Bazen geldim elle kastım ikişer ikişer kestim. Bir bakalım ne kadar bir drop aldık ne kadar bir item kazancımız olacak. Burada arka sayfada da
Mamalar var arkadaşlar. Şimdi bunlara geçiyorum. Bu kadar da mama attı. Artı bir şeklinde atıyor burada mamaları. Ama yani 460K'dan da bunları satabiliyoruz. Satıyorum. 9.5M veriyor. Üstümde de 2.5M birikmiş arkadaşlar. Bir de pazar atılacak bir sürü malzeme var arkadaşlar. Bakın. Bir sürü demir hazne, bir sürü zehir kılıcı, bir sürü uzman görev, bir sürü istiridye. Yani nereden baksanız bir herhalde 30M kastım gibi yani şu an. Bunları da şimdi hızlıca bir pazar açacağım. Bir bakalım ne getirecek. Ondan sonra da hızlıca bir kostüm almamız gerekiyor. Daha seri kasabilmemiz için. Ben şimdi şunları pazara atıp geliyorum arkadaşlar. Pazarımı ilk etapta böyle kurdum arkadaşlar. Hızlı gidebilecek malzemeleri koymaya çalıştım. Çünkü 20 slot gerçekten yetersiz kalıyor. Bizim de pazar çarımız yok. Şu an bir pazar çarı kesinlikle bize gerekiyor. İleriki zamanlarda da bir tane pazar çarı yapmaya çalışacağım. 25 seviye. Bu şekilde koyuyorum. Bir yarım saat, bir saat bekleyeceğim. Burada da bilezikler gerçekten para etmiyor arkadaşlar. Yani toplamasak daha iyiymiş. Artı 4 bilezikler gerçekten para etmiyor. Bir dahaki sefere de onları toplamayacağız gibi bir şey olacak. Bu şekilde satacağım arkadaşlar. İşte bir saat, yarım saat bekleyeceğim. Satıldıkça da üstüne ekleyeceğim. Bir bakalım ne kadar bir hasılat getirecek bize bunlar. Şöyle bir kostüm başlık buldum arkadaşlar. %20 şeytanlı. Bir de bunun güzel tarafı da bir haftalık. 16 yen para istiyor. Bunu direkt alacağım arkadaşlar. Bir hafta boyunca zaten bize yeter. Fazla fazla yeter. Biz itemlerimizi de yaptık mı zaten. Belki kostüm başlık almaya bile gerek kalmayacak. Bir de burada yer alıyorsanız erkek olmasına yani karakterinize uygun olmasına dikkat edin. Kostümlerin çünkü yanında E ve K yazar arkadaşlar. Ona göre alın. Şimdi üzerimde satılacak itemler var. Bunları da sattıktan sonra bir tane kostüm zırh alacağım arkadaşlar. Artık param hangisine yeterse en ucuz hangisiyse onu almaya çalışacağım. Böyle kasmaya tekrar devam edeceğim. Şimdi bir de şöyle kostüm buldum arkadaşlar. Hemen göstereyim. 10 AP absorbe edilir, 10 SP absorbe edilir. 8M. Gün süresi de 2 gün 21 saat. 8M'den satıyor arkadaş. Şu an en uygun bu gibi. Bunu alacağım büyük ihtimalle. Madalya da alabilirsiniz arkadaşlar. Şu an 11M 12M civarında ama benim de hızlıca gitmem lazım kasmak için. Şu an satılacak itemler var fakat dolu satılan itemler. O yüzden ben kostüm alıp hemen kasmaya gideceğim. Şöyle bir zırh da var. 2 gün 9 saat. Bunun da tipine hoşuma gidiyor ama bunu da pahalıya koymuş arkadaş. Diğerine göre. Gün sayısı daha fazla. Onu alsam tabii ki de daha mantıklı olacağı için ilk onu alacağım. Bunu alıp hemen hızlıca kasmaya gideceğim arkadaşlar. Eğer bir madalya da çözebilseydik var ya gerçekten şamana bile gerek kalmayacaktı ama ilk etapta da böyle olsun artık. Şöyle size ufaktan itemlerimi de göstereyim arkadaşlar. Aklınızda bir fikir oluşsun. Hangi itemler var üzerimde diye. Silahım 32 ortalamalı arkadaşlar. Burada artı 4 taş kavrama taşı var. Artı 3 canavar ve artı 3 öldürücü darbe taşı var. Bunda bir de efsane olarak delici ve kritiği var arkadaşlar artı 3. Yani %3 daha doğrusu. Bunlar artı 4 taşlı gibi diyebiliriz. Kalkanımız, kaskımız da %20 şeytanlık düz. Kalkanımız sersemlik ve 15 bloğumuz var arkadaşlar. Bunun yanına bir de şeytan getireceğiz. İleriki zamanlarda %10 en kötü. Kalkanımızı da bu şekilde kullanacağız. Zırhımızsa bakalım. %10 SP absorbe edilir. %10 EP absorbe edilir. 15 ok 1000 EP artı 3 taşlı arkadaşlar. Bu zırh gerçekten çok çok güzel. Artı olması önemli değil. Buna artı 4 taş açacağız ileriki zamanlarda. Abonos küpemizde %20 şeytan, %15 ok var. %2 de SP çalma şansı. Bu bir kolyeyi de değiştireceğiz arkadaşlar. 15 ok gerekiyor bunun yanına. Bir de hani %5 kritik ve %10 kritik yapmaya çalışacağız. Bileziğimiz de arkadaşlar %20 şeytan, %5 SP absorbe, %5 SP absorbe var. Bu bilezik kalabilir şimdilik. Anka ayakkabımız arkadaşlar artı 8. 15 ok savunması, 1500 SP, 15'te kılıcımız var. Bu ayakkabı da iyi yani artılı olması güzel. Ama yanına ne bileyim ok savuşturma getirebilirdik bunun yanına. Kostümlerimizi de yeni almıştık zaten biliyorsunuz. Ve bu şekilde bir de sol deneyelim bakalım nasıl kasacağız. Hemen şöyle ilk slota doğru gidiyorum. Ya burada işte skill'ler işte arkadaşlar işleri bozuyor da ilk diyorum skill'leri yapayım ama gerçekten çok masraflı olacak. Şimdi hepsiz bir seri olduğu için ben epi direkt kastım yanklarla almaya çalışacağım.
Nereden baksanız da bir 6K DC gerekiyor. O yüzden de 6K DC'nin de şu an kaç para yapıyor? Ha, kabataslak yapacak olursak bir herhalde 2000 lira falan tutuyor arkadaşlar. 2,5-3 bin lira tutuyor. Bundan sonra bir de BK'lar için arkadaşlar. BK'larda şu an en kötü ihtimalle hava kalıcı 4M'den başlıyor. O da sıkıntı. Ama biz bence itemleri böyle yavaştan yaparsak çok daha rahat kasarız ilk etapta. Daha sonra da skill'lere yöneliriz diye düşünüyorum. Bilmiyorum siz nasıl düşünüyorsunuz ama şu an skill'ler gerçekten masraflı olacak bizim için. Gördüğünüz gibi böyle tek tek kasabiliyorum zaten. Seri bir çar olduğu için de çok hızlı kasıyor yani. Şu anki bile M1 skill'lerle bile 1.5K vuruyoruz arkadaşlar yani. Daha ne olabilir ki? Şimdi bir de eksik itemleri tamamlarsak eğer gerçekten iyi olacak yani. Blok mesela, blok deyip geçmeyin. Eğer kastan %3 blok alırsak yani böyle çok çok rahatlatacak hesabı. O arada hesabın hasarını da arttıracağız. Yani bloklayıp onlardan can çalacağız gibi bir şey olacak. Bir de yanına ok savuşturma eklersek çok güzel olacak arkadaşlar. Bunlar artık parça parça yapılacak işler. İşte zaman isteyen işler. Ama burada zaten şu an böyle kasabildiğimize göre o parayı her türlü kasıp hesaplarımızı dizebileceğiz. Bu arada ses statlarımı da göstereyim arkadaşlar. Kritik 50 gözüküyor ama şu an şamandan kutsama aldım. Ve buradan şeytanlarda 90 şeytanım var arkadaşlar toplamda. Şuradan hemen özel bonuslar. XP yüzüğü almadım arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. %25 hayat çalmamız yani HP absorbemiz var. Saldırı engellemiz %35. Bunu böyle %40'lara götürürsek var ya gerçekten çok güzel olacak. Bunu ayarlamaya çalışacağım ilk etapta. Buradan bakabileceğimiz başka bir şey yok galiba burada kasarken. HP absorbe de gerçekten çok önemli. Hiç en ufak şeyleri kullanıyorum arkadaşlar potları. 55'te ok savunmamız var. Ok savuşturmamız sadece 5 var arkadaşlar şu an. Ama burada az slot ve az okçu olduğu için ilk etapta gerçekten çok çok iyi kasarsınız. Ee, Bir de oda istediğiniz gibi şekillendirebilirsiniz dediğim gibi. Yani odada 4 tane slot mu var? Bir tanesini alın. Böyle hangisi zorluyorsa. Çünkü ben biliyorum takılmalar oluyor. O takılan slotu alın götürün. Uzağa bir yere bırakın böyle kimsenin kesmeyeceğinden emin olacağınız bir yere. Ondan sonra gelin odanızda çok rahat kasın yani. Bence böyle çok temiz kasarsınız. Ben yani şu an otaya bıraksam bile bir tane pet alsam gerçekten kasacak yani. Petin parasını da çıkartır her türlü. Belki öyle bir şey de yapabilirim yani bilmiyorum da. Bunu da düşüneceğim. Köşeye attım düşüneceğim yani bunu. Bugün sanırım drop yönünden gerçekten kötü bir gündü. Baya kötü drop aldım yani arkadaşlar bugün. Neredeyse aynı saat kasmama rağmen 7.5'en verdi. Toplamda da 10 emimiz oldu. Pazara atılacak itemlerimiz de var. Onları da hemen açacağım. Ama gerçekten kötü bir gündü yani bugün. Baya kasmama rağmen baya baya kötü bir drop aldım yani. Öyle söyleyeyim size. Şu şekilde de pazarımı kurdum arkadaşlar. Yani baya kötüydü zaten dediğim gibi. Ama iyi yani ya yine çok çok da kötü değil. Eğer golemlerde kalsaydık bunun belki yarısı drop alırdık onunla. Yani şu an bence iyi. O kadar da şey yapmayalım. Yani çünkü golemleri biliyorsunuz orada çok daha az bir drop alıyorduk. Buranın kötü drop'u bile golemlerin iyi drop'u gibi. Şu bilezikleri de hemen satayım kurtulayım. Bunları toplamayacağım dedim. Yine topladım ama şuraya satsam çok daha iyi para edecek gibi yani. Buradan da hemen gideyim bir biyolog vereyim arkadaşlar. Biyologda birkaç gündür geçirmiyor. Gerçekten canımı sıkmaya başladı yine. Eğer toteminiz varsa tekrardan farklı totemler söyleyin arkadaşlar. Bir deneyelim ya. Biyoloğumuzun yanına geldik. Biyoloğumuz diyorum çünkü biraz yağ çekiyorum arkadaşlar. Geldik. Hemen kamera açısını bize baktırıyoruz. İlk totemimizi deniyoruz. Geçmedi. Zor oldu. Bu arada arkadaşlar kanalımızda İngilizce dublaj özelliği aktive edildi. Artık videoları yabancı arkadaşlar da rahatlıkla izleyebilecek. Umarım anlarlar yani. Türkçem o kadar da iyi değil. Çevirirken umarım telaffuz hatalarına karşılaşmayız. Bu video buraya kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. İyi günler. Aslında başka şeyler hayal etmiştim tabii ama olsun. Var mı öyle pat diye hayale ulaşmak? Neler yaşadım, ne insanlar tanıdım. Çoğunu unutmuş olsam da unutuşun bile bir cazibesi var bence.
İnsan biraz da zamanın içinde süzülmeli. İyi ve kötü anıları birbirine karışıp belirsizleşmeli ve silinip gitmeli.